Evet değerli arkadaşlar, bir Top 11 videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar öncelikle bugünkü konumu ben yine yeni başlayanlara bir ışık olması açısından, yeni başlayan kardeşlerim için bir bilgi aktarmak istedim. Naçizane bugünkü konumu buna ayırdım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü konumuz rezerv takımdaki oyuncu kapasitemiz, yani oyuncu potansiyelimiz. Yeni başlayan arkadaşlar için daha faydalı bir bilgi olacağını düşünüyorum. Şimdi takım düşürme videolarında tabii bizim kanalımızda, diğer kanallarda bu %1'lik, %2'lik, yani 3'lük oyuncular hep devamlı zaten size aktarılıyor. Ama bugünkü benim konum takım düşürme değil arkadaşlar. İki şekilde değerlendirebiliriz bunu. Takım düşürmek isteyen arkadaşlar rezervde niye bu oyuncuları tutmalı? Veya takım düşürecek olan arkadaşlar rezervde niye bu oyuncuları tutmalı? Benim bugünkü size aktarmak istediğim, paylaşmak istediğim konu bu değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar örnek bir tane bakıyoruz hemen. Bakın %1'lik bir oyuncumuz. Hemen bir ikincisine geçelim. %1'lik bir oyuncumuz. Şimdi arkadaşlar bu oyuncuları takım düşürmek isteyen arkadaşlar zaten takımlarındaki oyuncuları sattıkça bunu yerine koyarak takımlarındaki boyutları düşürüyorlar. Yani bununla ilgili zaten bizim kanalımızda da video var. Takım düşürmek istemeyen, devam etmek isteyen arkadaşlar da takımın genel ortalamasını. Yani ben şimdi buna analize girmek istemiyorum değerli kardeşlerim. Yani bir çetele tutmak, bir analize girmek, affedersiniz bir Z raporu almak değil. Ben tamamen doğaçlama anlatıyorum size değerli kardeşlerim. Şimdi öncelikle zaten hepimiz ne yapıyoruz arkadaşlar? Az takımımız artı yedekteki oyuncularımızla oynuyoruz. Yani Top 11 oyuncularının %95'inden fazlası bu şekilde oynuyor. Yani rezervden çok fazla bize zaten bir katkı gelmiyor. Dolayısıyla 28 kişilik kadronun 28'inde doldurmanızı ben öneriyorum. Ama rezervdeki oyuncularınızı şöyle elde edebilirsiniz değerli kardeşlerim. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için. Atıyorum açık arttırmadan mesela şöyle bir oyuncu. Bakın bu oyuncu şu anda %42, %180'de ortalaması var. %142 arkadaşlar. 42 ne olacak? Bir sezon sonra 22'ye düşecek. Bir sezon sonra 2'ye, yani gitgide azalacak. Yaşı 28. Böyle oyuncuları bakın 48-49'u geçmeyin arkadaşlar. Takım düşürün veya düşürmeyin. Hiç önemli değil. Takım boyutunuzu, takımın genel ortalamanızı düşürmek istiyorsanız rezervdeki oyuncularınızı mümkün olduğunca en alt yıldızlı oyuncularla doldurmak zorundasınız. Takım düşürenler için zaten elzem olan bir durum bu. Mesela bu tip böyle bir token fazla değil arkadaşlar. 2 token'a çıkarsa almayın. Bakın şu anda herhalde büyük bir ihtimalle şuna bir bakalım. Bu 54. Benim kıstasıma göre fazla ama bulunsun derseniz alabilirsiniz. Yani tekrar şu oyuncuya geliyorum. Bakın %42'lik. Yani 49-50'yi geçmemek kaydıyla buradan bir token'a oyuncu alabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim tekrar kadro ekranına. Şimdi bunlar tabii dolayısıyla mesela bakın 28 yaşında arkadaşlar. Görüldüğü gibi %1'lik bir şey var. %166'da var. Ortalaması var arkadaşlar. Şimdi bakın örnek bu. Bir başka mesela örnek %1 ama %149 ortalaması var. Bakın bu da çok önemli. Bunu da size izah etmeye çalışayım. Şimdi takım düşürme de ne diyorduk hep? Takımın oyuncularını satıyorsunuz. Yerine sezonun ilk gününe kadar, yani daha doğrusu liglerin başladığı
İlk güne kadar rezervdeki oyuncularınıza, yedekteki oyuncularınıza dolduruyorsunuz. Tamam, bu genelleme olarak böyle. Genelleme olarak böyle. Ama bakın burada mesela bu oyuncu %1 ama %166. Bakın şuraya çok dikkat edin arkadaşlar. %1 evet ama 166 ortalaması var. Şimdi hemen geçiyorum. Mesela örnek şuna bakalım. Bakın bu %1 ama 164. Biraz daha şey düşük arkadaşlar. Örnek bakın %1 ama 149. Yani daha düşük. Daha yani takım ortalamasını çok az da olsa etkileyebilecek bir durumu var değerli kardeşlerim. Şimdi rezerv takım bizim için çok önemli. Ha, böyle oyuncuları biraz evvel transfer açık arttırmada gösterdiğim transfer yapmanız gereken 49-48'e kadar olan oyuncuları topladığınız zaman onları orada unutacaksınız değerli kardeşlerim. Antrenman yaptırın yaptırmayın hiç önemli değil. Onlar zaten çok fazla bir gelişimde almazlar. Ha, bu oyuncular yaş ilerledikçe düşecek. Yaş ilerledikçe düşecek. Yaş ilerledikçe düşecek. Dolayısıyla bu oyunculara hiç dokunmayacaksınız. Zaten az takımla oynuyorsunuz. Yedek takımdaki oyuncularınızla katkı sağlıyorsunuz. Yani bir 18 kişilik kadro içinde dönüyorsunuz. Dolayısıyla buradaki oyuncular sezon sonunda eğer takım düşürmek istiyorsanız satacağınız oyuncuların yerine koyabilirsiniz ve takımınızı istediğiniz güç ortalamasına kadar ben şöyle kendimi aşağı alıyorum çekebilirsiniz arkadaşlar. Ha, takım düşünmeyeceksiniz. İkinci kesim için söylüyorum. O zaman da ne oluyor arkadaşlar? Bakın şuradaki oyuncular hep ilk 14, ilk 14, ilk 14 denir ama arkadaşlar takımın genelde yine de bir bütünsel ortalamasına bakılıyor. Yani ben şimdi ben bunun dediğim gibi çetelesini çıkarmak istemiyorum. Yani bir çetele yapıp da bir yani bilgisayarda ayrı ayrı böyle hesaplama kitaplama değil. Doğaçlama konuşuyorum değerli kardeşlerim. Dolayısıyla sizin için şu kısım şu kısım bu arada tabii maçlarda olduğu için şunu alalım. Evet. Şu kısım değerli kardeşlerim sizin takımınızın ortalama değerini düşürecek oyunculardan oluşması lazım. Ha, yani takımda mesela yüksek federasyonlara bakın. Güçlü takımlara bakın. Takım düşürmeseler bile aynı kadroyla aşağı yukarı bir iki değişiklikle neyse yani çok fazla bir değişim yapmasalar bile, sirkülasyon yapmasalar bile rezerv takımlarında muhakkak çok düşük oyuncular var. Çok düşük oyuncular var. Sizler de yeni başlayan özellikle kardeşlerim bunu baz alırsanız hem daha rahat takımlarla karşılaşmak hem genel olarak da daha rahat ligde, kupada nerede oynuyorsanız orada daha size uygun takımlarla veya sizden daha düşük takımlarla karşılaşma imkanı bulabilirsiniz. Ha, genelde tabii herkes böyle düşünüyor. Herkes böyle düşünüyor ama rezerve alacağınız oyuncular, rezerv takımda alacağınız oyunculara dokunmazsanız 1, 5, 6, 7, 10 neyse artık yaşına göre ta ki futbolu bırakıp da jübile yapana kadar oyuncular orada unutursanız dolayısıyla takımınızın genel şeyini düşürmüş olacaksınız değerli kardeşlerim. Tekrar şöyle son bir defa daha formasyona gidelim. Hemen transfere şey yapalım. Oradan da formasyona geçeceğim. Bakın mesela bir oyuncu daha geldi. Bakın gördüğünüz gibi %42'lik ama 180. 42. Bu yavaş yavaş ne olacak? Yaş ilerledikçe düşecek. Yaş ilerledikçe düşecek. Yaş ilerledikçe arkadaşlar düşecek. Değerli kardeşlerim. Hatta şöyle yapayım. Sizin gözünüzün önünde bu oyuncuya bir tokenlık bir teklif. Şimdi bu eğer bir token'a bende kalırsa
Ben bu oyuncuyu rezervde unutacağım arkadaşlar. Ben bu oyuncuyu rezervde unutacağım. Ta ki 20 yaşında, ta ki 14 sezon bana orada hizmet edecek. Atıyorum mesela buna bir şey yaptık. Bakın eğer arttırım olursa şey yapmam. Tekrar üzerine ilave etmem. Bakın mesela bu. Bakın 44. Buna da bir teklif verebilirim arkadaşlar. Yani 48-49'u geçmeyen futbolcu toplayacaksınız ve unutacaksınız. Bakalım ne olacak değerli kardeşler. Evet, bakın iki oyuncuyu da kazandık. Gördünüz mü? İki oyuncuyu da kazandık. Çünkü ben mesela niye bunu yaptım? Benim rezervimde ki bakın mesela bunun bu sezon bitiyor ama daha yaşı genç olduğu için devam edecek. Atıyorum bir yıldızlara bakalım. Önemli olan çünkü. Bu sezon sona erecek ama 32 yaşında. Belki bir sezon daha devam eder. Bu sezon sona erecek. Tamam. Yani şu anda futbolu bırakacak bir yıldız içinde herhangi bir futbolcumuz yok. Bakalım. Ha, bakın mesela bu oyuncumuz 33 yaşına gelmiş, artık bitmiş ve futbolu bırakacak. Dolayısıyla bunların yerine de bir sirkülasyon yapabilmek için böyle dediğim gibi 44-42'lik oyuncuları bulup 25 yaşında ben en kötü ihtimalle ne yapar? 8-9 sene hizmet eder. Dolayısıyla benim takım boyutumda takım düşürsem de düşürmesem de bana orada fayda sağlar. Arkadaşlar bugün bu rezerv oyuncularla ilgili şey yapmak istedim. Önemli yani belki hani bazı insanlar için ya bu çok önemli değil denebilir ama gerçekten takım boyutunda fayda sağlıyor. Takım boyutunda takımın güç oranında diyeyim daha doğrusu boyut deyip duruyorum. Güç oranında da fayda sağlıyor. Arkadaşlar bir başka Top 11 videosunda da tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.